birden karıştı. Mikrofon almam gerekiyordu ama tek seçenek en pahalı modeldi. Hem de kredi kartı almak zorundaydım. Nakit çekmek için 3 ayrı ATM denedim. Sonuncusunda başardım ama nasıl olduğunu görünce şaşıracaksınız. Bu arada ATM komisyonunu azaltmanın yolunu da paylaşıyorum. Sonunda mikrofonu aldım ama bu kez de aplikasyon hata verdi. Üstüne bir de Tayland'da vergi iadesi macerası eklendi. Sürprizlerle dolu, ders çıkarmalık bir gün sizi bekliyor. Herkese Tayland Koh Samui'den merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, şükürler olsun. Dilerim sizler de çok iyisinizdir. Şimdi şehir merkezine, Chaweng merkeze gideceğim ve birlikte önce ATM'den para çekeceğiz, sonra elektronik alışverişi yapacağız. Peki diyeceksiniz ki nereden çıktı bu elektronik alışverişi? Yaklaşık bir haftadan beri burada ciddi bir cırcır böceği sesi olayı var ve ben artık yoga videolarını çekemez hale gelmiştim. İdare edebildiğim kadar etmeme rağmen bu cırcır böceği olayı yok yani. Son çektiğim birkaç video resmen çöp yaptı. O yüzden şimdi şehir merkezine doğru gidiyorum. Çok sıcak ve beni yine bisikletle inişli çıkışlı bir yol bekliyor. Şurası net ki İstanbul'a döner dönmez planlarımda bir motosiklet kursuna yazılmak var. Ben aslında İtalya'da yaşarken Honda Hornet kullanıyordum. Bir müddet kullandım tabii, büyük motor, 200 kilo. Fakat uzun yola çıktığımda orada bedenim hafif olduğu ve motor çok güçlü olduğu için özellikle bastığım zaman kendimi motordan tutacakmışım gibi hissetmiştim. Tuhaf bir korku uyandırmıştı. Fakat ben hiç böyle küçük motosiklet, bu Vespa tipindeki motosikletlerden hiç kullanmadım. Aslında çok basit bir test. Basıyorsun gidiyor, basıyorsun, frene basıyorsun duruyor ama alışkanlığım yok. Burada da trafik hiç şakası olmayan bir trafik. O sebeple motora hakim olmalısınız ki trafiğe dikkat verebilin. Yani gücümün yettiği ölçüde bu iniş çıkışlı şehirde pedallıyorum. Telefonu elimde tutabildiğim kadarıyla size video çekmeye devam edeceğim. Gelelim para çekme konusuna ve kredi kartı kullanma konusuna. Bu defa hiç hoş olmayan bir tecrübeyle başladım seyahate. Bir daha da kredi kartı kullanmadım ve acaba elektronikten dolayı mı komisyonlar öyle diye anlayamadığım için dedim ki ben tam 100 bahtlık, yani yaklaşık 100 TL'lik bir alışveriş yapayım ve tam karşılığını göreyim. Şöyle küsuratı falan da olmasın. Bir kahve aldım. Hani güzel bir kafeterya olduğu için 100 baht, yoksa kahve tabii ki daha ucuz burada. Ve kredi kartıma 117 liradan daha fazla olarak geçti. Eczaneye gittim. Orada da aynı şekilde, yani yaklaşık %17, %20 gibi kredi kartına komisyon geçiyor arkadaşlar. Bu sebeple ne yaptım ettim? Kredi kartını hiç kullanmadım. Gelelim ATM'den para çekme olayına. ATM'den para çektiğiniz zaman burada yaklaşık olarak 180 ila 220 baht arasında, genelde 220 baht, bir tane banka dışında, Krungsam Bank. Onun dışında İsterseniz 10 lira çekin, isterseniz 1000 lira çekin, aynı komisyonu alıyor. O sebeple bir defada mümkün olduğunca yüksek para çekmekte fayda var. Aynı komisyonu ödeyeceğiniz için. Daha önceki geldiklerinde çektiğim paralarda bu neydi, nasıldı? İnanın hiç hatırlamıyorum. O zamanlar bu ekonomik krizler falan yoktu. Bu para işleri böyle değildi. Türk lirası bu kadar değersiz değildi. Bu kredi kartı komisyonları, bu olaylar böyle değildi. O zamanlar bunu böyle hissetmemiştim ama şu an işler farklı. TL hesabından buradaki ATM'den baht olarak para çekmeyi deneyeceğim. Central Samui zaten buranın en büyük alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi çok büyük bir alana yayılmış durumda. Bir ucu bu caddede, diğer ucu sahilde, yani girdiğiniz yerden çıkışa elinize navigasyonla dolaşıyorsunuz içeride. Oh, insanın yüzüne çarpan buz gibi hava. Normalde ben klima aşığı biri değilim ama Tayland benim için klimanın cennet anlamına geldiği yerlerden biri. Yani sürekli %83 nemle yaşamak, havada sıcak olunca dünyanın en kolay şeyi olmuyor değil mi? Şimdi dışarı çıkacağım bu Tops Market'in içinden geçtikten sonra ve sonra yukarıya çıkacağım, bankalar o bölgede, bankalara devam edeceğim. Hatta bir tane banka var, Citibank diye bir şey, 0 komisyon ama hiçbir yerde şubesi mubesi yok. Mysterious. Nereden bulunuyor, hangi kartla çalışıyor bilmiyorum. İnsanlar genelde bu Güney Asya ülkelerine geldikleri zaman bahis kullanıyorlar fazlasıyla. Mikrofonu aldıktan sonra en büyük ümidim şu telefona bağırarak konuşmaktan artık özgürleşmek.
Çünkü bağırarak konuşmak beni inanılmaz yoruyor. Hele ki yoga dersi verirken. Bak mesela şu an dış ses çılgın. Acaba beni duyabiliyor musunuz? Bir kamera var. Dur bir kameradan da fiyat sorayım. Camera Tayland'daki en büyük elektronik markaların satıldığı yer. Bizde Media Market gibi düşünün. Burada bitmiş. Yine aynı muhabbet. Fiyat da aynı. 12.500. Ama sadece teşhir ürünü var ve asla satmıyorlar. Burada yok. Bankalar, ATM diyor, tamam. Ve tabii ki her zamanki gibi alışveriş merkezinin içinde kayboldum. Geldik benim mağazaya. Söylediğim gibi size ben bu ürünü istiyordum. Mini'yi. Ama yok ve bunu ürünü satmıyorlar. Mecburen bunu almak zorundayım. Türkiye'deki satış fiyatı 18.000 üzerinde görünüyor. Bu daha profesyonel olan. Ellerinde de 2 adet kalmış. 12.500 baht. Eğer TL bu kadar değer kaybetmiyor olsaydı ülkemize göre çok daha ucuz olacak. Eğer gördüğüm fiyatlar doğruysa Türkiye'ye göre %30 daha ucuz gözüküyor. Bankaya geri döndüm. Şimdi para çekmeyi deneyeceğim. ATM'lerde para bitmiş. Yani işaret mi acaba? Şöyle kartımı sokuyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var diyorlar. O da 2 kere komisyon yememek için language, dili seçelim. English diyelim. Withdrawal diyelim. Para çekeceğiz. Şimdi kaç lira çekebilirsiniz? Bakın en aşağı 500, en fazla 30 ya da ben şansımı 20 ile deneyeceğim. Enter amount. Okey, sokalım bakalım kartımızı. Enter your pin. Peki, şöyle göstereyim. Pinimizi girdik. Sonra buraya bastık. 20.000 baht çekebilirsin diyor. Hadi bakalım. Withdrawal 20.000 without currency. Bu önemli. Except without currency conversion. Çünkü 2 kere geçmesin şey diye. Bu bankadan çok büyük uğraşlar sonucunda nihayet 15.000 bahtı 220 baht komisyon ödeyerek bir ara bir kabusa döndü. Kartım nasıl oldu zannettim. 20.000 çekmeye hiçbir şekilde izin vermedi. Biraz zaman geçti. Yine aynı bankaya geri döndüm. Bu defa direkt 15.000 yazdım. Verdi. Niye 20.000 vermedi bilmiyorum. 15.000 verdi. Bakalım şimdi mikrofon almaya gidelim. Şimdi bütün alışveriş merkezini baştan başa bir kere daha sonsuz yürüyorum. Yani burayı alışveriş merkezi gibi düşünmeyin. Burayı aslında kapalı çarşı gibi düşünün. Gerçekten çok büyük. Bir uçtan bir uca gitmek rahat 800 metre falan var bence. Bilmiyorum. Yani yürüme sıkıntınız falan varsa dışarıdan taksi tutup dıştan bir uçtan bir uca gidip işini görüp yeniden taksiyle geri çok rahat gelirsin. Abartmıyorum. Sayın dükkana ulaşabildim. Ödememi yaptım. Şimdi aktif kontrollerini yapacağız. Her şey yolunda mı diye. Sonra da şu görmüş olduğunuz tax refund belgesi doldurulacak. Size tax refund alabilmeniz için, yani vergi iadesi alabilmeniz için, burada ödenen KDV için neler yapılması gerektiğini de buradan çıktıktan sonra detaylı olarak açıklayacağım. Şimdi satış görevlisi gerekli bilgileri doldururken ben de size kabaca ilk aklıma gelen bilgileri vereyim. Bir kere bu ülkede vatandaşlığınızın, oturma izninizin olmaması gerekiyor. Uçuş görevlisi ya da pilot olmamanız gerekiyor. Burada bir ikametinizin olmaması gerekiyor. Turist olacaksınız. Turist olduktan sonra da bu ülkede 60 günden fazla kalmamanız gerekiyor diyor bazı bilgiler. Bu konuda da şanslıyım, bunu bilmiyordum. Ben 60 günden daha az kalarak inşallah Türkiye'ye dönüyor olacağım. O anlamda tax free'den yararlanabiliyorum. Doldurulması gereken farklı formlar oluyor. Bunların çok doğru doldurulması gerekiyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Şöyle göstereyim size. PP10 diye bir belge var. Bu belgeye bilgilerin yazılması gerekiyor ve faturanın da eklenmesi gerekiyor. Bazı faturalar kağıt, bazı faturalar elektronik. Eğer öyleyse de elektronik faturanızı saklamanız gerekiyor. Havaalanına gittiğiniz zaman ise bakın şurada 2 tane mühürlenecek olan yer var. Bir tanesi check-in'den önce, bir tanesi check-in'den sonra. Bu ikisinin de mühürlenmesi gerekiyor.
Eğer 30.000 watt'tan daha az vergi iadesi gereken bir ürün satın aldıysanız paranızı nakit olarak alabiliyorsunuz. 30.000 watt'tan fazla ise o zaman kredi kartı veya çek olarak verebiliyorlar size. Ne kadarlık vergi iadesi olduğunu da göstereyim. 12.500 watt'a aldım. 817 watt vergi KDV'si var ama iadesi 600 olarak yapılacak. Yani bana 11.900 watt'a gelmiş oldu. Şimdi parayla ilgili kısımları yazdı. Ben de burada pasaport ve isim bilgilerimi dolduruyor olacağım. Açınca içinden şöyle mikrofonların olduğu kutu çıktı. Şurada şarj yeri var belli ki. Şöyle bir açma yeri var. Onu açalım. Evet, şurada 2 tane mikrofon var. 2 kişi olduğu zaman röportaj yapmak için bu receiver'ı anladığım kadarıyla. Şurada da sanırım adaptör mü? Connector. Okey, bunlar var. Şimdi içinde birazcık şarjı var. Ben ürünün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istediğim için açılışı burada yaptık. Onun haricinde şöyle bir yine USB ara kablo var. Şöyle bir, bu ne? What's that? Oh, it says audio cable. Audio. Okay. These are for wind. Yeah, for wind. Yes. Bunlar da ses önleyici. Bunun bir ismi vardı. What was the name? Wind stopper, something like that. I don't remember. There's a special name. Yeah. Bu şekilde rüzgar sesini almamasını sağlıyor. Şurada ne var? Nemalı diğer wind stopper var. Tam good. Ya. Bu kadar. All good. Yeah. Perfect. Thank you. Burada bir sürü deneme yaptık hani çalışıyor mu ediyor mu diye. Aplikasyonuyla ilgili ciddi problem var. Bir türlü aplikasyonu inmedi. Bilmiyorum Wi-Fi ile evde iner mi? Her halükarda buradaki satış görevlisi çok yardımcı oldu. Aynı sorunu daha önce yaşayan başka kişilere de bulduğu çözümü söyledi. Mikrofonu aktive ettiğiniz zaman telefonun kendi voice recorder'ı yani ses kaydedicisi aplikasyon olmadan aynen mikrofonu çalıştırıyor. Bütün dükkanın içinde dolaştım. Ses kaydı yaptım. Çalışıyor mükemmel şekilde. Çok ilginç oldu. Ben eve gidince yine de aplikasyonu bir de Wi-Fi'ye bağlanarak indirmeyi deneyeceğim. Evet, mikrofon artık var. Bu saatten sonra iyice bir kullanımını öğrenmem ve artık hayata geçirmem lazım. Bana hayırlı uğurlu olsun, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel videolara nasip olmuş olsun diyorum. Dediğim gibi bu benim için beklenmedik bir harcamaydı ama belki de yapılması gerekiyordu. O yüzden hayırlı olsun diyorum.